Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgü çanta yapımını göstermek istiyorum. Yalnızca çantamızı önce örüp sonra fermuarı dikmeyeceğiz. Direkt fermuarın üzerine dikeceğiz, öreceğiz arkadaşlar. Malzemelerim, bir tane fermuarım var. Siz istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Benim fermuarımın boyutu 18 santimetre. İpim Peria Baby Soft, tığım 1,5 milimetre arkadaşlar. Şimdi yapımını geçebiliriz. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. Sonrasında fermuarımızın bu ilk baş kısmına tığımı geçirip ipimi sabitliyorum sık iğne yaparak. Yanına dilerseniz şöyle fermuar açıp da yapabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Fazla arayı açmadan hemen yanına tekrar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu alttaki ipi de yürütelim aradan. Bu şekilde. Sık iğne yaparak örmeye devam edeceğiz. Bu teknikle örerken arkadaşlar çok fazla kalın tığ tercih etmeyin. Çünkü fermuarın arasından geçirmek oldukça zor oluyor. Eğer çok zorlanırsanız bir iğne ile, kalın bir iğne ile buraları işaretleyebilirsiniz. Öreceğiniz yerleri delik açabilirsiniz arkadaşlar, genişletebilirsiniz. Daha rahat örmek isterseniz. Benim tığımın ucu biraz ince olduğu için bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Buraya geldiğimde karşı tarafa nasıl geçeriz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Bu şekilde bitmiş hali bu şekilde oluyor. İlk sıranın bir kısmı. Şimdi karşı tarafa nasıl geçeceğiz onu gösteriyorum hemen. 4 tane zincir yapıyoruz. Sonrasında hemen tam karşı hizasına batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz buraya. Tekrar yanına sık iğne. Bu sırayı da arkadaşlar sık iğne yaparak devam edeceğiz. Böyle göstermek istiyorum. Bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Sıra bittiğinde tekrar yan sıraya nasıl geçeceğiz? İkinci sıra için tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Tekrar karşı tarafa nasıl geçiyoruz onu gösteriyorum. Yine 4 zincir çekiyoruz. Ardından buraya kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Yan tarafa tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Köşeye geldiğimizde oraya kaç tane doldurmamız gerekiyor onu göstereceğim. Köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar bir kere doluyorum. Burada zincirin arasına tığımı geçirip ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu araya 5 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Üçüncüyü yaptım. 4 ve 5. Beşinciden sonra tekrar doluyorum.
karşı taraftaki sık iğnenin tepesini doldurmaya devam ediyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki zincirin tepesine geldim. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu sırayı bitiriyorum. Sonrasında nasıl göründüğünü göstereceğim. 5 tane ikili trabzanı yaptım. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Evet, bakın başlangıç bu şekilde. Fermuarı kapatıp 3. sıraya geçebiliriz. Şimdi 2 tane zincir örüyorum. Sonra buradaki ikili trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da sık iğne yaparak tamamlayacağız. Ben fazla uzatmak istemediğim için tamamını örerken çekmek istemiyorum. Önemli kısımları gösteriyorum. Sıra bittiğinde tekrar görüşmek üzere. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son olarak şöyle başlangıçta yaptığım 2 zincir vardı. Onun tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle ipimi birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yanındaki göze bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yanına ikili trabzan yapıyorum ama hepsini toplamıyorum. Önce bir kere topluyorum. Tekrar bir kere doluyorum. Sonra önce 2 tanesini topluyorum. Ardından 3 tanesini topluyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Hemen yanına boşluk bırakmadan önce ikili trabzanın 2 tanesini çekiyorum. Tığımda 2 tane kalıyor. 2 ilmek kalıyor. Bir kere doluyorum. Yanına tekrar batıyorum. Sonra önce 2 tane, sonra kalan 3 taneyi çekiyorum. Modelimizi koymaya başladık arkadaşlar. Bu şekilde olacak bu sırada. Tekrar 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen yanına bir kere çekiyorum. Tekrar doluyorum. Önce 2 tane, sonra 3 taneyi çekiyorum. 2 zincir. Bu sırada bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu sırayı tamamladıktan sonra diğer sıra için tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bu sıranın da sonuna geldim. Sıranın bitimini göstermek istiyorum. Bu şekilde aynı teknikle bitiriyoruz. 2 zincir çekip başlangıçta çektiğimiz 3 zincirin en üstünden tığımızı geçirip kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Buradaki aradan bir şuraya boşluktan tığımızı geçirip 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra buraya atlıyoruz. Tekrar buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Buraya atlayıp boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sadece boşlukları olacak arkadaşlar sık iğne. Bu şekilde şekil almaya başladı bile. Bu sıranın yapılışı da bu şekilde. Boşlukları sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet
Evet arkadaşlar, bu sık iğnenin olduğu sırayı da tamamlıyorum. Tamamladım burada. Kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. Pardon. Şöyle hemen birleştireceğim. Bu şekilde bakın, çanta görüntüsünü almaya başladı bile. Bu şekilde ördükçe şeklini alıyor. Şimdi üst sırayı gösteriyorum hemen. Tekrar bu sıraya da sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bu sırayı da sık iğne ile tamamlayacağız arkadaşlar. 2 sıra modelden sonra 2 sıra sık iğne olacak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ikinci sıra sık iğnemizi de tamamladık. Bu şekilde hemen şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirip sabitliyoruz. Sonraki sırada yine modelimize geçiyoruz. Bu şekilde 3 zincir çekip bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ardından 2 zincir çekiyoruz. Yanındaki gözden tığımızı batırıp önce 2 tanesini çekiyoruz. Bir kere doluyoruz. Tekrar 2 tane, sonra kalan 3 taneyi topluyoruz. Tekrar 2 zincir, yanındaki göze bat. Önce 2 tanesini topluyoruz. Sonra tekrar dolayıp hepsini topluyoruz. Önce 2, sonra 3. Tekrar 2 zincir, dola. Önce yarısını topla. Tekrar dola. Önce 2, sonra 3. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde bir sıra modeli yapıyoruz. Ardından 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Onun ardından bunun üzerine de tekrar 2 sıra sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ben kenara koyuyorum. Daha önce ben bir tane daha örmüştüm. Bu şekilde. Bitimini göstermek istiyorum şimdi size arkadaşlar. Bitişi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. 5 sıra model yaptım ben. 5 sırayı yaptıktan sonra 5 sırada sık iğne yaptım. Burası alt kısmı olacak. Taban kısmı. Bu şekilde göstereyim. İçi de böyle oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geriye dönüyorum. Geriye döndüğüm zaman ben bu sırayı bitirmiştim. Burada bir tane zincir çekip öncelikle ipimi kopartıyorum buradan. İpi kestim. Şimdi alt sırasını nasıl dikeceğiz, toparlayacağız, birleştireceğiz onu göstereceğim. Önce düzeltelim. Şöyle bütün hizasını ayarlayalım. Ondan sonra tığımızı şuradan baş kısmına bir işaretliyoruz. İpi doluyorum ben. Baş kısmı burası olacak. Başlayacağımız kısım. İpim sağlam olsun diye ben bir tane zincir çekiyorum. Başlangıç kısmına tığımı batırıp aynı zamanda karşı yöne geçiyorum. Bu şekilde buradaki ipi de arada yürüteceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Sık iğne yaparak birleştirdim. Tekrar aynı şekilde iki tarafı toplayarak devam ediyoruz. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Yapılışı oldukça basit. Günde yani 2 tane 3 tane örebilirsiniz arkadaşlar. Hediye olarak yapabilirsiniz. Kendinize yapabilirsiniz. Sipariş olarak çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Bitişi de göstermek istiyorum hemen.
Bu şekilde bir tane zincir çekip sabitliyoruz her zamanki gibi. İpimizi kesiyoruz. Buradaki ipi de şöyle aradan çektirelim. Sağlamlaştıralım. Neyse o kalsın. Arka kısmı bu şekilde oldu. Fazla ipleri de keselim. Şimdi düz yüzünü çevirelim. Evet. Bu şekilde altını göstereceğim ilk önce. Birleştirdikten sonra nasıl olduğuna bakın. Böyle arkadaşlar. Evet. Minik bir cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha büyük fermuar üzerine yapabilirsiniz. Çanta olarak kullanabilirsiniz. Kalem kutusu yapabilirsiniz. Makyaj malzemeleriniz için örebilirsiniz arkadaşlar. Çok amaçlı bir çanta. Dilerseniz yüksekliğini de uzatabilirsiniz. Benim ördüğüm çantanın boyutu 9 santimetre arkadaşlar. Ters tutmuşum cetveli. Böyle arkadaşlar, ördüğüm kısımdan bitimine kadar olan kısmı 9 santim. Eni de böyle 18 santim, 18,5 santim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.